Herkese merhabalar. Bugün kolay, pratik, lezzetli bir kadayıflı burma baklava tarifi vereceğim. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli oluyor. Hemen tarife geçiyorum. 4 su bardağı şekeri tencereme aktarıyorum ve üzerine 5 su bardağı suyu ilave ediyorum. Bu bayram baklava yufkası açmak istemedim ve böyle kolay, pratik, tatlı baklava tariflerini yapıyorum. Kolay da oluyor, çok da pratik oluyor, çok da lezzetli oluyor. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Şekerimi tencereme aktardım. Üzerine 5 su bardağı suyu da ekledikten sonra biraz karıştırıyorum. Dibe çöken şekeri biraz üste çıkmasını sağlıyorum. Ocağa koydum. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra şöyle yarım limonun suyunu sıkıyorum. Hepsini sıkmıyorum. Böyle bir yemek kaşığı kadar limon suyu sıktım içine ve kaynamaya bırakıyorum. Tam 20 dakika kaynatıyorum. Koyu bir şerbet olmasını istiyorum. Böyle sulu sulu bir şerbet olmayacak. Eğer siz de koyu bir şerbet istiyorsanız aynen bu şekilde önce 10 dakika sonra 20 dakika pişirin lütfen. Ve soğumaya bıraktım şerbetimi. Bu arada tereyağımı erittim. Burada 300 gram tereyağı var. Tereyağımı erittikten sonra kenara aldım. Soğumasını istiyorum. Şöyle 400 gram kadayıfım var. Kadayıflarımı da küçük doğradım. Bunları da kenara aldım. Hepsini tek tek gösterip de sizi sıkmakta istemedim. Hazır baklava yufkasını kullanacağım. Bir paketin yarısını kullanmıştım. Diğer yarısını da şimdi kullanıyorum. Üzerine ıslak bez koydum arkadaşlar. Hani böyle nemli falan değil. Bildiğiniz ıslak bez ama sulu değil. Suyunu iyice sıktım. Baklavalarımın üzerine koydum ki baklava yufkalarımın üzerine koydum ki kurumaması için. Şöyle 2'şer adet yufka alıyorum. Önce bir tanesinin üzerine fırça yardımıyla şöyle tereyağını gezdiriyorum. Hemen ikinci yufkayı üzerine koyuyorum. Tekrar tereyağı gezdiriyorum. Bu işlemleri yapınca biraz hızlı yapalım ki yufkalarımız kuruma yapmaması için. Tereyağı da sürdükten sonra bir avuç kadar içine kadayıftan ekliyorum. Yaş kadayıf aldım arkadaşlar. Yaş kadayıfı da ince ince küçük küçük doğradım ki koyması, serpmesi kolay olsun. Böyle bütün de koyabilirsiniz. Yani küçük doğramanıza da gerek kalmayabilir. Sadece daha kolay olsun diye doğradım. Ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar ceviz ekledikten sonra şöyle baklavalık ince oklavam var. Bu oklavanın uç tarafına yufkamı sarıyorum. Yufkamı önce uç kısmını biraz ikiye katladım. Boş olarak ikiye katladım ki sardıktan sonra oklavayı çekerken kolay çekilebilsin. Kadayıfları dışarı çekmemesi için. Hemen şöyle görüntüde gördüğünüz gibi önce orta kısmından büzüştürüyorum. Sonra kenarlarından büzüştürüyorum ki kolay olsun. Ve tepsimin içine koyuyorum. Oklavamı yavaşça çektim ve çıkardım. Bu şekilde burgu baklava yapmış oluyoruz. Şöyle uç kısımları biraz içe doğru bastırıyorum. Ve hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Bir tane yufkamı seriyorum. Üzerine fırça yardımıyla tereyağını sürüyorum. Daha sonra üzerine ikinci yufkayı seriyorum. Tekrar tereyağı sürüyorum. Ve kadayıfı da koyduktan sonra üzerine ceviz serpiyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli. Şöyle hemen kadayıfımı seriyorum üzerine. 400 gram tam geldi arkadaşlar. Bir tepsi için tam 400 gram yeterli geliyor. Böyle çok az da koymayın, çok fazla da koymayın. Hemen cevizlerimi de serptikten sonra kenar kısmını boş olarak bir kere çeviriyorum ve oklavayı yerleştiriyorum ve bir kat çeviriyorum. Daha sonra baklavamı rulo şekline getiriyorum. Buradaki amaç oklavayı çevirince rahatlıkla çıkması için, yani çıkarınca rahatlıkla çıkması için. Elinizde oklava yoksa da elinizle de çevirebilirsiniz. Veya büyük örgü şişleriniz varsa onlarla da kolay olur.
Şöyle önce orta kısmından büzüştürüyorum. Sonra kenarlardan büzüştürüyorum ki daha kolay olsun diye. Bu şekilde daha kolay büzüşüyor ve yırtılmalar da olmuyor. Tam uç kısımdan başlarsanız yırtılmalar oluyor. Biraz zor oluyor. Biliyorsunuz hazır yufkalar biraz kuru oluyor. O yüzden mutlaka üzerine bir ıslak bez koyun ki kuruma yapmasın. Bütün kadayıfımı kullandım. Bütün yufkalarımı da kullandım. 20 adet yufka, 400 gram kadayıf kullanmış olduk. Bütün hepsini tepsiye dizdikten sonra kalan bütün tereyağını üzerine sürüyorum. Bol bol üzerine tereyağı sürebilirsiniz. Tereyağı eritirken mutlaka eğer sade yağınız yoksa mutlaka üzerindeki kefleri alın. Eğer almasanız da orta kısımlara koyun. Yani üst kısma kesinlikle o tereyağın kefleri yani köpükleri üste gelmesin. Üste geldiği zaman pişince yanıyor ve güzel bir görüntü oluşmuyor arkadaşlar. Hemen baklavamı dilimlere ayırıyorum. Keserken de bıçağınızı dik tutmaya çalışın. Böyle normal ev bıçağı kullanıyorsanız dik tutmaya çalışın, daha kolay kesilecektir. Bütün bu şekilde hepsini kestikten sonra 180 derecelik fırına attım. Altı üstü iyice pişene kadar. Arkadaşlar bakın benim şerbetim bayağı koyulaşmış. Çok da güzel oldu. Çok da güzel dinlendi. Soğumuş olması gerekiyor. Şu an baklavam sıcak. Şerbetim soğuk. Bütün şerbetimi üzerine döküyorum. Şerbetim hepsi o kadar değil arkadaşlar. Bir bardak daha var. O buraya sığmadığı için şu an tencerede onu da hepsini de döküyorum üstüne. Hiçbir şerbetim kalmıyor tencerede. Çünkü çekiyor. İçinde kadayıf da olduğu için bütün şerbeti çekiyor. Kalan bütün şerbeti de döktüm üstüne, oraya çekmemiş kamera arkadaşlar. Bütün şerbeti mutlaka dökün üzerine. Çünkü hepsini çekecektir içinde kadayıf da olduğu için. Ve soğuduktan sonra istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Ben üzerine fıstık gezdiriyorum. Bu tatlı 3 gün 4 gün kaldıkça güzelleşiyor arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Kaldıkça lezzeti daha da artıyor. İster buzdolabına koyun, ister serin bir yerde muhafaza edin. Kaldıkça kesinlikle tadı değişmiyor. Şekerleme olmuyor. Çok da lezzetli oluyor. Bayrama 2-3 gün kala bu tatlınızı yapabilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel. Şöyle görüntüsünü de görüyorsunuz. Şahane oldu. Bayrama böyle zor tatlılara gerek yok. Bu da çok lezzetli, çok kolay. Çıtır çıtır lezzetli, hem kadayıf hem baklava bir arada şahane bir tatlı oldu. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolara yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.